Hür Teker'den herkese merhaba. Evet arkadaşlar, yağmurlu bir havaya denk geldik ve eve gidiyoruz iş çıkışı. Madem yağmurda motosiklete bindik, size de yağmurda motosiklet sürerken dikkat etmemiz gereken hususlar, giymemiz gereken, almamız gereken önlemleri anlatalım dedim. Bir, kıyafet. Madem yağmurda motosiklet süreceksiniz, en önemlisi kıyafet konusu. Niye? Günlük normal giydiğimiz kıyafetle yola çıkarsak sucuk gibi olacağız, tabiri caizse. Telefon gidecek, gidecek, şu abimize bir yol verelim. Hızlı gidecek. Kıyafet önemli. Sucuk gibi olacağız dediydik en son. Sucuk gibi olursak ne olacak? Hareket kabiliyetimiz yavaşlayacak. Mesela direksiyonu hareket ettiremeyeceğiz. Freni hareket ettiremeyeceğiz. Atıyorum. Bunun için giymemiz gereken en önemli şey su geçirmez bir yağmurluk. Yağmurluk zaten su geçirmez. Ancak bazıları geçirdiği için bu tabiri kullandım. Onun için dikkat ediyoruz. Bir, su geçirmez yağmurluk. Alt üst takım, tulum nasıl olursa olsun yeter ki su geçirmesin. Diğer korumalı ekipmanlarımızı zaten giyiyoruz. Onun üstüne bu yağmurluğu giyiyoruz. En önemlisi bu. İkinci konu ise eldiven. Elimiz ıslanmayacak. Islanırsa ne olur? Üşür rüzgarın etkisiyle. Üşürse ne olur? Hareket kabiliyetimizi yine azalır, fren hassasiyetini ayarlayamayız. Kıyafetimizi hazırladık, giydik. Benim üzerimde Çin AliExpress'ten aldığım 10 dolara mı, 20 dolara mı 6-7 ay önce aldığım bir yağmurluk var. Gayet başarılı bir yağmurluk. Rengi haricinde alüminyum folyo gibi dolaşıyorum ortalıkta. O haricinde gayet iyi, su geçirmiyor. Tek bir sıkıntısı arka altlıkta bir yere havalandırma yapmışlar. Fileli bir havalandırma, üstüne yağmurluk devam ediyor. Oradan bazen su alıyor, açılırsa rüzgardan ya da başka bir şekilde oradan alıyor ama öbür türlü su almıyor ve bu benim işimi görüyor. Oradan da çok az bir su alıyor. Eldiven yine AliExpress'te 19 dolara aldım. Kışlık ama kışın giyilmeyen, üşüten ama suda geçirmeyen güzel bir korumalı kumaş eldiven. Yani şu an elim üşüyor mu? Üşümüyor. Hava sıcak değil yani. İlkbahar, sonbaharda giyilebilecek bir eldiven. Evet, kıyafet konusunu geçtik. Neyse, bunu da geçtik. Şimdi nasıl sürmemiz gerekiyor? Bir, normal hızımızdan, günlük güneşlik bir havadaki hızımızdan yavaş süreceğiz. Yarı yarıya hem de. 2 kat. Hatta trafiğin akışını bozmayacaksanız 3 kat, 4 kat. Ne kadar yavaş sürebiliyorsanız sürün. Gördün mü? Küçücük çocuk kucağında direksiyonda ya. Var mı böyle bir şey ya? Ya hadi sen trafikteki diğer insanların canını hiçe seviyorsun. Ya kendi kanın canın o ya. Ya koy pusetine bağla. Dursun arkada. Arabada tek de değil ya. Sinir oldum ya. Bak sinirlendim, hızım arttı. Yavaşla. 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 Her neyse. Konumuzu değiştirmeden devam edelim. İkinci söyleyecek olduğum şey ise, yani bu su birikintileri çok can alıcı nokta. Sürerken dikkat edin, mesela bura normalde eğimin, yani suyun bu tarafa aktığı ve logar kapaklarından içeriye girip tahliye olduğu yerin olduğu yer burası. Burada su birikebilir ve siz hızla giderseniz o suyun
sizi düşürmesine sağlayabilirsin. Çünkü ön teker direkt suya giriyor, arka aynı güçle gidiyor ama ön teker suya girdiği için suyun etkisiyle yavaşlayacak. Bir tane video vardı, bunu orada yayınlayabiliriz. Ve adam ama toplayabiliyordu. Öyle biliriz. Bir kaza olmuş, tampon parçaları. Burnunu karıştırma dayı. Yol ver. Aynadan gördüm, burnunu karıştırıyordu, arabada sola çekiyordu ya. Hür tekerden bugünlük bu kadar diyelim.